Floransa'dan tekrar yeniden merhaba, ben Merve. Kamera arkasında da Melih var. Floransa'dayız ve Floransa gerçekten gerçek İtalya. Yani Milano mu, Floransa mı, Pisa mı falan deseniz biz kesinlikle Floransa'yı seçeriz. O kadar harika bir şehir ki sokakları, şehir, insanlar o kadar güzel ki yani sanat ya her yerden bir sanat çıkıyor. Ya burası hani şehir bir müze aslında, şehir bir sanat galerisi. Gerçekten bunu hissedebiliyorsunuz. Floransa bildiğiniz üzere Rönesans'ın doğduğu yer. Yani Leonardo da Vinci'ler, işte Michelangelo'lar, Donatello'lar falan hep burada yaşamışlar ve burada sanatlarını sürdürmüşler ve 14. ile 17. yüzyıl aralarında Rönesans burada doğmuş, Floransa şehrinde doğmuş ve bunu her yerde görebiliyorsunuz. Hatta az sonra çok güzel bir meydana gideceğiz. O meydan harika. Floransa Katedrali yeşil, pembe ve beyaz mermerlerden yapılmış ve harika. Yani hayatımda bu kadar gösterişli, bu kadar güzel, bu kadar böyle heykeller, resimler. Hani bakmaya doyamıyorsunuz. Burası bir meydan, şu katedral var. Yanındaki Giotta'nın Çan Kulesi olarak geçiyor. Yan taraftaki Giotta'nın Çan Kulesi'ne çıkabiliyorsunuz 414 basamak çıkarak. Arkasında da zaten Floransalı halkın vaftiz edildiği vaftizhane görünüyor. Uzun bir sıra var. Birazdan o sıraya gireceğiz. İçeriye de geleceğiz. İçi dışarısı kadar gösterişli değil. Yani bu renkler, o yeşille pembenin ve beyazın uyumu, o heykeller bizi kendine aşık etmeye başardı. Evet, ne yapıyoruz? İçeri geçiyoruz. Floransa'nın en güzel meydanlarından birindeyiz. Senyörler Meydanı'ndayız. Burası tamamen bir açık hava müzesi. Arkamızda gördüğünüz o kadar çok şey, belki 15-20 tane heykel var. Ama asıl burada görülmesi gereken yer bu sarayın önündeki, Vecchio Sarayı'nın önündeki Davut heykeli. Bu gerçek Michelangelo'nun yaptığı heykel değil. Gerçeği akademiyada yani çizim okulunda, Güzel Sanatlar Okulu'nda sergileniyor. Burada asıl yüzyıllar önce tabii ki de 400 yıl boyunca asıl heykel bu meydanda sergilenmiş. Daha sonra akademiye yani çizim okuluna alınmış. Arkamda gördüğünüz saray da Vecchio Sarayı. Şimdi Vecchio Sarayı Medici ailesinin, Floransalı ünlü Medici ailesinin ilk sarayıymış. Hükümet binası olarak kullanılmış. Bu Medici ailesi İtalya'da çok ünlü bir aile. Özellikle Floransa'da çok ünlü. Çünkü Rönesans'ı başlatan aile olarak biliniyor. Gerçekten güzel. Bu Çan Kulesi de 94 metre yüksekliğindeymiş Vecchio Sarayı. Dediğim gibi bu saray zaten Medici ailesininmiş. İçerisinde Medici ailesine ait hazineler, işte ne bileyim ondan sonra kullandıkları eşyalar gibi ya da sanat koleksiyonları bulunuyor. Daha sonra başka bir saraya taşımışlar. Oraya da gideceğiz. Ama önce bu Senyörler Meydanı'nı biraz gezelim. Floransa'nın kuzeyini ve güneyini birbirinden ayıran Arno Nehri üzerindeyiz. Vecchio Köprüsü var. Bu köprü eskiden Medici ailesi tarafından iki saray arasında gelip geçmek için, halka karışmadan gelip geçmek için kullanılmış. Daha sonraları da deri tabakası ve kasaplar buradaymış. Ama bir süre sonra şehri o kadar çok kötü kokutmuşlar ki buradaki kontlar, işte belediye başkanları falan bunu yasaklamışlar. Şu anda kuyumcular ve hediyelik eşya satın alabileceğiniz yerler var. Bakalım köprüden geçelim, başka bir saraya geçeceğiz. Pitti Sarayı'ndayız. Bu sarayın arkasında da Boboli bahçeleri bulunuyor. Pitti Sarayı Medici ailesinin ikinci sarayıymış. Önce Vecchio Sarayı'nda yani bu Davut heykelinin replikasının olduğu yerde yaşamışlar. Daha sonra da buraya geçmişler. Ama buraya Pitti ailesi yaptırmış. Medici ailesi onlardan satın almış 16. yüzyılda. Biraz Medici ailesi bana geldi ya. O kadar çok zenginlermiş ki her şeyin üstüne konmuşlar falan. Ama Medici ailesinde şöyle bir güzelliği var. Medici ailesi olmasa bence Rönesans doğmazmış. Çünkü o karanlık çağlarda bu dinin ve kilisenin o kadar baskın olduğu zamanlarda Medici ailesi bütün o Michelangelo'ya, ondan sonra Donatello'ya o kadar çok masraf yapmış ki, o kadar çok desteklemişler ki böylece Rönesans çıkmış. Burası da Pitti Sarayı. Yine Pitti Sarayı'nda da Medici ailesinin kendi koleksiyonuna ait işte değerli eserleri ve sanat yani resimleri, heykelleri gibi şeyler bulunuyormuş. Bilmiyorum, buraya girmeyi pek düşünmüyorum artık. O kadar yoruldum ki güneşin bağrında. İtalya'ya yazın gelirseniz birazcık kafanıza şapka falan almanız lazım. Çünkü çok çok sıcak. Floransa'nın kuzeyine gezelim. Daha sonra başka meydanlara, başka yerlere gideceğiz.
Floransa'ya gelince olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi de arkadaşlar işkembe. Ekmek arası dana işkembe. Oldukça güzel görünüyor. Bakalım deneyeceğiz ve göreceğiz. Hazırlanıyor böyle soslu, acılı olarak. Bakalım nasılmış. Güzel mi? Bayıldım. Geldik Floransa'nın en ünlü meydanlarından birine daha. Zaten adım başı her yer meydan ama burası oldukça büyük bir meydan. Boylu boyunca kafeler, restoranlar bulunuyor ve aynı zamanda dört bir yanından da lüks caddelere ve lüks alışveriş yapabileceğiniz mağazalar bulunuyor. Arkamda da çocuklar için bir atlı karınca, burada 7/24 çalan bir abimiz var. Gayet güzel, keyifli vakit geçirebileceğiniz meydanlardan birisi. Senyörler Meydanı ile Doğma Meydanı arasında kalan bir yerde 5 dakika yürüme mesafesinde. Zaten Floransa'da bütün caddeler böyle birbirine benziyor. Oradan giriyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Bir meydana varıyorsunuz yani. Mekanlara burada girmenize hiç gerek yok. Zaten her meydan bence mekanlardan daha güzel. Her sokak, her cadde daha güzel. Biz oradan giriyoruz, buradan çıkıyoruz. Aa burası çok güzelmiş ama burayı bilmiyoruz. Buradan nereye varacağız falan derken gayet güzel Floransa sokaklarında keyifli vakit geçirebiliyoruz. Evet, Floransa'da ne yenir dedik ve Floransa'nın etleri meşhur arkadaşlar. Hem eti hem de Toskana bölgesinin şarapları meşhur. Öyle olunca güzel bir etçiye ve steakçiye geldik. Burada güzel bir akşam geçirip bugün akşam Venedik'e yola çıkacağız. Floransa gezimiz de böylece sona erdi. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda Venedik'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.